Ya İsa, İz nefsik, فإن اتعذت به فعذ الناس وإلا فاستحي مني. Cenab-ı Hak Hazreti Mesih'e diyor ki, ey İsa, evvela nefsine nasihat et. İlle de bir hayır hartlık bekliyorsan, yapmak istiyorsan, onu nefsine karşı yap. İşe nefsinden başla. Nefsin dediğin şeyleri kabullenirse, ondan sonra onu halka anlat. Yaptığını anlat. Yoksa benden haya et. Aksi demek çok hayaya uygun düşmüyor. Allah peygamber de olsa kuluna böyle diyebilir. Fakat biz o zatlar hakkında mütealalarımızı arz ederken, mesela Allah'ın dediği bile olsa, temkin tavrı içinde meseleyi ortaya koymalıyız. Ve illa festahyi minni. Yoksa benden haya et. Haya et de yapmadığın şeyi söyleme demek. Söylemeden vazgeçirme demek değildir bu. Fakat söylerken esas insanın yaptığı şeyleri söylemez. Kur'an-ı Kerim'de Ya eyyühellezine amenu lime tekulune ma la tef'alun. Ey insanlar, niye yapmadığınızı söylüyorsunuz? Söylemeyin demek değildir. Fakat yapmadığını söylemeye tevbihtir. Yazık size. Zat-ı uluhiyet öyle bir ifade kullanmaz ama veildir. Ama biz kullanırken yuf size. Söylüyorsunuz ama işe nefisten başlamak, evvela bir nefis muhasebesiyle kendinizi gözden geçirmek, manevi anatominize bakmak, manevi anatominize, latife-i Rabbaniyenize, hissinize, şuurunuza, mantığınıza, muhakemenize, aklınıza. Onlar değişik kirlerden müberra, pak, temiz ise şayet, o zaman diyeceğiniz şeyler de karşı tarafta makes olur. Yoksa zihin kirliliğiyle insanlara aklıktan, paklıktan bahsetmek, karşı tarafta sadece tepkiye sebebiyet verir. Bir kısım siyasilerin konuşmaları gibi. Konuşmaları hallerinin, kalplerinin, temel düşüncelerinin çok çok gerisindedir. Kilometrelerce gerisindedir. Hedefleri onların, insanları, duygu ve düşünce dünyaları itibariyle avlamadır. Ağ salmadır. Ağ yakalatmadır. Onları kendine çekmedir. Oysa ki asıl mesele insanları Allah'a çekme, Resulullah'a çekme olmalıdır. Çekmenin de ötesinde Habbibullah ila ibadihi yuhbibkumullah. Allah'ı kullarına sevdirin. Şöyle devrik cümlelerle diyebilirsiniz. Sevdirin Allah'ı kullarına ki sevsin sizi. Size karşı ilahi sevgi taşlarının gelmesi, akması, başınızdan aşağıya ve sizi sarması, kendinizi o tayflar içinde adeta bir hale gibi görmeniz veya halenin içinde bir kamer gibi görmeniz. Bu, sizin ona karşı yürekten alakanıza bağlı. Gönülden Allahümme el-ihlas ve rıdak ve halisel işk ve iştiyak diyebiliyor. Yatarken, kalkarken hep bunu heceliyor musunuz? Aslında bu İslam'ın şiarıdır. Allah'ı sevdirme, peygamberi sevdirme. Sadece bu mevzuda dilekte bulunurken
Allah'ım hubbeke ve hubbe nebiyike ve hubbe men yuhibbuke veya el-işka vel-iştiyaka ila likaike demek değil. Belki bunu yüzler defa, binler defa tekrar etmek suretiyle onu tabiatın çok önemli bir derinliği, nurani bir derinliği haline getirme. Nöronlarını o nura boyama veya o nurla nurlandırma. Bütün benliğini o nurun sarmasını sağlama. Dilin bu meseleyle kıpırdadığı zaman mesele sadece dil, dudak zafiyetine emanet edilmemeli. Tepeden tırnağa o meselenin ihtizazını, titremlerini yaşayabilecek şekilde ifade etme. Asıl o. İnna Allah la yakbalu an kalbin lâgin lâhin. Ne dediğini bilmeyen lağv-ı lehv içinde söylenen duaları Allah kabul etmez. Ne dediğini vicdanında derinlemesine duyacaksın. Belki çok defa tepeden tırnağa o ihtizazı yaşayacaksın. Ellerini ona doğru titreyerek kaldırdığında avuçlarının içine gerçekten bir şeylerin yağdığını hissediyor gibi duyacaksın. Yürekten olursa olur. Yemin bile edebilirim, etmeyeceğim. Yürekten olursa bu dediğim şeylerin hepsi olur. Ama yemin etmeyeceğim. Çünkü o yemin sizde inkisara, bazılarımızda inkisara sebebiyet verir. İslam dininin bu hususiyeti dedim bu. Habbibullaha ila ibadi yuhbibkumullah. Hiçbir dinde el-ihlas ve rıdak ve halisel eşk vel iştiyak ila likaik bilmiyorum yani. Şimdi suri saygı olabilir Allah'a. Fakat bir talep seviyesinde, Allah'tan isteme seviyesinde, Allah'ım yaptığım amellerde sadece senin rızan, sadece seni hoşnut etme ve onun sonucunda da hatta bir zevk-i ruhani halinde bir kısım esintiler gelip sarabilir ki çağın bu mevzudaki hissiyatına tercüman olan sözcüsü aslında diyor onu imanu billah, marifetullah, muhabbetullah, dördüncüsü zevk-i ruhani diyor. Ama ruhani bir zevk duyma mevzu bile onu bir şeyin yerine koyma adına bence orada bir yanlışlık yapmış olabiliriz. O talepsiz terettüp ederse şayet bir tahdisi nimet olarak mukabelede bulunarak elhamdülillah diyebilirsiniz. Yoksa istenmesi gerekli olan şeyler imanu billah, İslam-ı etem, İhlas-ı etem, marifetullah, hakkal yakin, tevekkülü tam, teslimi tam, tefvizi tam, sofiler o ıslah kullanıyorlar. Sıka-i tamme. Bütün kendinden vazgeçerek sadece ona güvenme. O güvenle oturup kalkma, o güvenle nefes alıp verme. O varken başka bir destek aramaya lüzum yok. La havle ve la kuvvete illa billah. La, Arapça bilenler bilirler, cinsten sıfatın hükmünü nefyetme harfidir. Cinsi havl ve kuvvet yoktur. Hiçbir havl ve kuvvet yoktur. Hepsi Allah'ın elindedir. Ve Allah Resulü tarafından ona la havle ve la kuvvete illa billah kenzun min kunuzil cennet. Cennetin hazinelerinden, stoklarından bir şey. Demek ki burada onu söyleme bir yönüyle orada sizin karşınıza bir hazine gibi çıkacak Allah'ın izni inayetiyle. Dünyada da dünyevi işlerinizde oradan size Allah'ın armağanı olarak verilmiş. O havlü ve kuvveti bir yönüyle bir malzeme olarak kullandığınız zaman veya nurani bir materyal olarak kullandığınız zaman Allah'ın izni inayetiyle başarıdan başarıya koşarsınız. La havle ve la kuvvete illa billah.
Her ezanda hayyâles salah, hayyâlel felah'ta demiyor muyuz onu? La havle ve la kuvvete illa billah. La havle, cinsi havl ve kuvvet yoktur. Bütün havller ve kuvvetler sana aittir. Ey havl ve kuvvet sahibi Allah. Bu da diğerlerinde görülen şeylerden değil. Allah'ın yarattığına inanırlar ama fakat her şeyin ondan olduğunu bilme mevzu. Vallahu halakakum ve ma ta'malun. Sizi de davranışlarınızı da yaratan Allah'tır. Fiillerinizi de yaratan Allah'tır. Meseleye sadece cebir gayyasına yuvarlanmamak için. Burada irade şartı adidir. Toprağa bir tohum atma gibidir. Siz bir tek tohum atarsınız, onun bir başak mı, bazen iki başakta gördüğüm olmuştur benim. 2 başak mı çıkarır? Kur'an-ı Kerim 7 başak çıkaracağından da bahsediyor. Her başağın aynı zamanda 100 tane tohum ihtiva ettiğinden de bahsediyor. Bu açıdan da sadece bir tohum, sizin iradeniz. Siz o tohumu atarsınız bir yere. Nereye? Kuvve-i imbatiyesinin sizi şaşırtmayacağı Cenab-ı Hakk'ın emirler zeminine. Atın oluyor o tohumu. Sonra o başağa yürüyecek. Bakacaksınız bazen bir başak, bazen 2 başak. İhlasa göre, ihlastaki derinliğe göre. Zira ihlaslı bir zerre amel batmanlarla halis olmayana müreccehtir diyor. O razı olduktan sonra, kabul ettikten sonra sizler istemeseniz dahi halklara da kabul ettirir. Yine o çağın sözcüsünün beyanı. Bugünkü hissiyatlarımıza veya yapmamız gerekli olan şeylere tercüman olması açısından çok önemli. Siz ihlasa yönelin, konsantre olun. Siz istemeseniz bile o halklara da kabul ettirir. Fakat ihlası bir kenara koyup ben halka kabul ettireceğim falan sevdasına tutulursanız dediğiniz, ettiğiniz şeyler hiç farkına varmadan yüzünüze çarpılır. Havai nefsine uyma, sabrın sonu selamettir. Ne aldandın bey gafil, bu can sana emanettir. İnsan bir emanetçi olduğunu bilmeli. Sırtında taşıdığı her şey emanet. Onun için kullun min indillah Kur'an diyor Efendimiz'e. Kul var. Kul kullun min indillah. Hepsi Allah'tan. Biz Allah'tan. Bu sistemin bu mahiyette donanımı Allah'tan. Maddi anatomi Allah'tan. Manevi anatomi diyebileceğimiz İman-ı billah, marifetullah, muhabbetullah veya vicdan sistemini harekete geçirme. Bir yönüyle olması gerekli olan şeyleri tabiatınızın nurani bir derinliği haline getirme. Sizi idare eden, güden, yönlendiren esasen o sistem olmalı, o hale getirme onu. Bu da işliyor olur Allah'ın izni inayetiyle. Bunlar başka din mülahazasıyla ortaya atılan sistemlerde vaki ve varit değildir. Allah'ı seveceksiniz, Allah'a aşık olacaksınız. Hatta sizin dünyanızda bile, belki usul diye bazı şeyler yazan kimseler bile, Allah'a aşık olmaz derler. Yahu en küçük insanlar bile, yer yer onu andıkları zaman burunlarının kemiği sızlıyor. Siz neye aşık diyorsunuz ki yani? Aşık olduğunuz şeyler karşısında hiçbir zaman burnunuzun kemikleri sızladı mı? Gözleriniz yaşardı mı? Ama Allah dediğiniz zaman çok defa burnunuzun kemiği de sızlar, gözleriniz de yaşarır, vücudunuzda bir ihtizazla duyarsınız. O duyguyla bazen o tatlı uykuyu Secde suresindeki ayete uyarak tetecafa cunubuhum anil medaci yed'un rabbahum havfen ve tam'a. O yumuşak döşekten, ısıtan yorganın altından, ısıtıcı daha başka faktörlerden sıyrılarak havfu reca hissiyle Allah karşısında
el pençe divan dururlar. El pençe divan dururlar. Titriye titriye bir teheccüd eda ederler. Bırakmışlarsa bir vitri vacip eda ederler. Hacet namazı gibi kabul eder. Sonra ellerini açar. La ilahe illallahul halimul kerim. Subhanallahi rabbil arşil azim. Elhamdülillahi rabbil alemin. İlâ ahiri der. İçlerini ona dökerler. Başkalarında bu samimi ihtizazı, bu samimi duyuşu göstermek mümkün değildir. Kurallarıyla, disiplinleriyle bu, bir yönüyle din dediğimiz zaman mahiyetü nefsül emriyesine uygun, bütün müsbet şeyleri cami, menfi şeylere de mani, esas mübarek bir sistemin ünvanıdır. Avamiri cami, nevahi nafi, mübarek bir sistemin esas ünvanıdır. Din dediğimiz o şey. Yaşanmasına onun diyanet denir. Onu yaşıyorum diyerek esasen onun adına yanlış şeyler ortaya koyma ameliyesine de dinayet denir. Denaatten gelir. Dolayısıyla o işi o şekilde temsil eden insanlara da deni denir. Aşağılık mahluklar denir. Kitab-ül Fiten vel Melahide'de ifade buyurulduğu gibi deccallar çıkar, peşi peşine süfyanlar çıkar. Birinin bıraktığı bir şeyi bir başkası devam ettirir. Ama şartlar ve konjonktür hangi argümanları kullanmayı gerektiriyorsa onu kullanırlar. Biri birilerine sırtını verdiğinden dolayı diyelim onlar tamamen din yok falan derler. O argümanları kullanır. Millet azıcık dine yöneldiğinden dolayı şeytan aleyhillâne bu defa o dine argümanları kullanabilecek süfyanlar türetir, üretir yani. Onlar şeytanın türetmeleri, üretmeleridir. En azından duyguları ve düşünceleri itibariyle kim bilir belki analarının karnında da esasen hadis-i şerifin ifade buyurduğu gibi dünyaya gelen her çocuğu şeytan sıvazlar. Yani benden ol, bana beyat et falan der. Beyat var ya, beyat etmeyince karşı çıkıyorlar. Bana beyat et falan derler. Onlar da geliştikleri zaman o gün aldıkları o aşının tesiriyle rehberlerine muhalefet etmeden yemin etmiş. فَبِعِزَّتِكَ لَاُوْيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ İlla ibadeke minhumul muhlasin. İhlası, muhles. İhlası otağı yapmış. İhlası tabiatının derinliği haline getirmiş. Bir iki peygamber için kullanılıyor bu tabir. Ama antiparantez her mümin için istenen, dilenen hedef olmalı. Allahümme ec'alna min ibadikel muhlasin el-muhlasin. Allahümme ec'alna min ibadikel muhlasin. Allahümme ec'alna min ibadikel muhlasin. Allah'ım ihlası tabiatımızın en canlı, en nurani bir derinliği haline getir falan demek. Evet. Şeytan da öyle diyor. Demek ben onlarla başa çıkamam. Onları kandıramam. İhva edemem onlar. Neden? Çünkü oturup kalkıp el-ihlas ve rıdak ve halisel eşk ve iştiyak diyorlar. Rabbileriyle baş başa kaldıkları zaman her zaman Rabb onlarla beraberdir. Fakat insanlar araya girince insan için bu uzaklaşma meselesi söz konusu olur. Onun için Allah'a yaklaşma meselesi derken de bak yanlış anlamayın. Allah size uzak diye yaklaşma değil. Siz kendi uzaklığınızı aşıyorsunuz. Nasıl bir uzaklık? Malayaniyatla iştigal ediyorsunuz. Dünyaya dalıyorsunuz. Hubbu dünya, hubbu civar bir yönüyle sizin duygu ve düşüncelerinizi dağıtıyor. Dolayısıyla zihin dağınıklığına, zihin kirlenmesine, farklı şeylere konsantre olmaya badi oluyor. Dolayısıyla bunları aşmak suretiyle siz aştığınız o mesafeyi, o uzaklığı kapamış oluyorsun. Yoksa o buyuruyor ki وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ
min hablil verid. Ben size sizin atar ve toplar damarlarınızdan daha yakınım. Yani beyninizde sizin düşündüğünüz şeyler, siz düşünmeden ben onları biliyorum yani. Kalbinizin atışlarında ne olduğunu ben biliyorum. Size ondan yakınım ben. Evet, kendimizin meydana getirdiği uzaklığı aşmaya Cenab-ı Hak muvaffak eylesin. Evet. Şeyle başladık buraya. Habbibullah ila ibadi yuhibbukumullahu teala. Habbibur Resule ila ümmetihi yuhibbukumur Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. İstemez misiniz böyle bir işareti rüyanızda görseniz? Rüyada görseniz veya bir yönüyle yakazeten bu mazlumiyete, mağduriyete, muzdarriyete uğrayan insanların çoğu şimdilerde belki yüzlerce Efendimiz yakazeten temessül buyurdu. Dedi ki merak etmeyin ben sizinle beraberim dedi. Kime? Haksız yere zindanlara atılanlara, beyinden koparılan bayanlara, bayanından koparılan beylere, yavrusundan koparılan annelere, annelerden koparılan yavruya. Gam yemeyin, kederlenmeyin. Ben sizinle beraberim. O zaman yalnızlık yok yani. Madem o bizimle beraber, o beraberlik berzahta da devam eder, mahşerde de devam eder. Cenab-ı Hakk'a karşı şefaatçi olma adına bunlar bendendi der. Bunun için canlar feda edilir mi, edilmez mi? Bütün dünya ve mafiha ayağın ucuyla itilir mi, itilmez mi? O. Resulullah'ı sevin ki o da sizi sevsin. O sevdiğini hiçbir zaman yüzüstü bırakmaz. Günümüzde olduğu gibi imdatlarına koşar, moralize eder onları. O belaya ve musibete dayanma, o da bir çeşit ibadettir. Namaz kılma nasıl insanı yükseltir? Sabırla dişini sıkıp, aktif sabır. Durağan sabır değil, aktif sabır. Yapman gerekli olan şeyleri, baştan bir futbolcunun boşlukları bulup topa tekme vurması gibi. Böyle bir aktif sabır içinde bulunma. Bela ve musibetler karşısında namazın kazandırdığını kazandırır. Onun için Hazreti Pir sabrı da ifade ederken 3 kategoride müteala ediyor. Bir, ibadetü taata karşı sabır. Ara vermeden fasılasız. Her şeye rağmen. İsbahül vudu. Abdesti soğuk günlerde tas tamam almak. Allah karşısında kemerbeste-i ubudiyetle kulluğa koşmak. İşte bunda sabretmek. Ondan ayrıldığı zaman kalbini orada bırakmak. Duygularıyla camide kalmak. İşinin başına öyle gitmek. Bir ezan daha okunur mu acaba? Ben bir daha Rabbimin huzuruna gideyim der. Buna ribat diyor Hazreti Resulü Zişan sallallahu aleyhi ve sellem. Yani cephede duruyorsun, düşmana karşı bir yönüyle değişik sızmaları önlüyorsun. Kalbin şayet Allah'la böyle irtibatlıysa, şeytan senin düşünce ufkuna sızamaz. Çünkü sen ribat içindesin. Ona sabır. Ondan sonra günahlara karşı sabır. Ona da bir yönüyle negatif şeyler, bu pozitif şeylerde sabır, o da negatif şeylere karşı sabır. Bu hemliğe düşmeme, şehavani hislere kapılmama, yeme içme tutkusuna tutulmama, saraydır, villadır, filodur, istikbaldir, dünya muhabbetidir, dünya sevdasıdır. Bunların hepsini elinin tersiyle itmesini bilme. Ona karşı sabır. Allah'ın verdiği şeyleri tahdis-i nimet nevinden şükürle karşılarsınız. O ayrı bir mesele. Fakat hırsla o türlü şeylerin arkasına takılma, kalbi hayatınız adına ölüm demektir. Ve kalben ölen bir insan müteharrik bir mezardır.
Onun için onlara seslenirken Hazreti Pir, ey mezari mütarik bedbahtlar, gelen neslin önünde durmayın, çekilin. Ta kainat üzerinde hakaiki Kur'aniyeyi temevvüç saz edecek olan nesli cedid gelsin. Yeni bir nesil. İn yeşe yüzhibkum ve ye'ti bi halkin cedid. Her çöküntüden sonra, her fay kırılmasından sonra, her deformasyondan sonra, dejenerasyondan sonra bir nesli ceditle yeni, taze, gül yapraklarına konmuş jaleler gibi terü taze, bülbülü de coşturan orada, şakıtan jaleler gibi terü taze, bayatlamış, eskimiş, partallaşmış insanları götürür, Allah cedidi getirir. İn yeşe yüzhibkum ve ye'ti bi halkin cedid. Sonra hiç tereddüte kapılmayın. Ve ma zâlike alallâhi ve aziz. Allah'a karşı bu çok ağır değildir. Zira Allah azizdir. Azizin manası da yegâne galiptir. Ona kimse galebe çalamaz. O ben dediği yerde bütün benler kuyruklarını kısar, inlerine girerler. Evet, ikincisi menhiyata karşı sabır. Hususiyle günümüzde çok yaygın hale gelen bohemliğe karşı sabır. 1 yetmedi 2, 2 yetmedi 3. Göz hep dışarıda. Allah buyuruyor, kullil müminine yağuddu min absarihim ve ihfazû furucehum. Öbür tarafa da kullil müminati yağdudne min absarihin ve ihfazne furucehun. Kadına da erkeğe de sözle gözlerini haramdan kapasınlar, ırzlarını, namuslarını muhafaza etsinler. Hayat-ı içtimaiyenin gereği her yerde bulunma adına bulunurken belki hizmet mülahazasıyla o türlü şeylere elde olmayarak gayri iradi kaymalar olabilir. Yapacağınız şeydeki halisane niyet bunları siler, süpürür, götürür Allah'ın izni inayetiyle. Evet, benim kulum men hattında dolaştı ama fakat beni soluklamak için dolaştı. Ev dolaştı, kapı kapı zillere bastı, içeriye girmek istedi. Fakat bazen bu türlü şeyler bulaştı ona. Ama benim için bulaştı der Allah Celle Celaluhu. Gazabı, rahmeti gazabına sebkat etmiş ve rahmet her şeyden vasi Allah Celle Celaluhu. Onlar benim için yaptılar. Ben benim için yapanları yüzüstü bırakmam. Evet, çok iyi bildiğiniz, sen Mevla'yı seven de Mevla seni sevmez mi? Rızasına iven de rızasını vermez mi? Sen hakkın kapusunda canlar feda eylesen, emrince hizmet etsen Allah ecrin vermez mi? Sular gibi çağlasan, Eyüp gibi ağlasan, ciğergâhı dağlasan, ahvalini sormaz mı? Allahu Erhamur Rahimin, Ekremul Ekremin, Adelul Adilin. O tabir yok. Eşfakul müşfiki, şefkatlilerin en şefkatlisi. Annenin şefkati onun yanında kuyruğunu kısar, yorganı başına çeker. Şefkatlerin en şefkatlisi. Hafif ensene tokatı vururken, kulağını çekerken bile onun altında esasen bir şefkat mülahazası vardır. Yanlış tarafa yönelme. Bana bak. Gölgene takılma. Gözünü güneşten ayırma. Işığa doğru yürü. Bu bir şefkat midir? Değil midir? Allah Celle Celaluhu. Allah'ım böyle düşündür. Bu türlü mülahazalarla oturup kalkmaya muvaffak eyle. Hep bu türlü mülahazaları bir zeban etmekle bizleri şeref yap kıl. Gerçek şeref ondadır. Evet, ikincisi bu. Menhiyata karşı gözünü kapama, el uzatmama, adım atmama, hadis-i şerifin mahaline göre diyorum. Bütün bunlar sizi o mevzuda, realite planında o menhiyatı irtikaba taşıyan vesilelerdir.
Göz bakar, el uzanır, ayak adım atar. İnsan o zaman, bunu Efendimiz ifade buyurmuyor. Eğer sevmeyeceğiniz bir tabirse kıtmir ait. İnsan halt eder. Hafizanallah. Bütün bunlar karşısında sizi sarsa bu bir yönüyle, kendi cenderesi için alsa, öyle bir sarmal içinde bulunsanız, ya Allah deyip, yani zincirlere vurulduğu halde Promete gibi böyle titremek suretiyle, Allah'ın izni inayetiyle sıyrılırsınız ondan. Allah'ın izniyle. Bu da sabrın ayrı bir türü, Hazreti Piri Mughan'ın ifadesiyle. Diğer bir türü de biraz evvel geçtiği gibi belalara, musibetlere karşı sabır. Çok defa tekerrür eden bir şeydi ama sabır. Belalara, musibetlere karşı. Günümüzde, günümüzün insanı dünyanın dört bir yanında, baştan aşağıya, her yerde böyle bir yönüyle cereyan farklılığı içinde bu türlü belalara maruz. Cereyan farklılığı içinde. Suriye'de farklı cereyan ediyor, Myanmar'da farklı cereyan ediyor, Pakistan'da farklı cereyan ediyor, Malezya'da farklı cereyan ediyor, Kapadokya'da farklı cereyan ediyor. Fakat her yerde o zulüm cereyanı çağlayanları, aynı zamanda onu irtikab edenler de öyle şair arkadaşımın ifadesiyle isyan deryasına yelken açmışlar, kenara çıkmaya koymuyor onları. Sürüklenip gidiyorlar. Ne liman tanıyorlar, ne sahil biliyorlar, ne de dışarıda karada bir adım atacak yerden haberleri var. Adamlar avare mi avare, ayar mı ayar, bilmiyorlar bir yar. Onlar öyle zulümle kendilerini mahvediyorlar. Onlar mahvediyorlar. Bir de o zulüm paletler altında ezilenler var. Fakat orada tamamen biz yalnızlığa mahkum olduk. Efendim artık kimse yok bizim yanımızda dememeliler. Ben sanırdım dünyada bana hiç yar kalmadı. Ben beni terk eyledim. Gördüm ki ayar kalmadı. Kendimizden sıyrılırsak hiçbir şey ayar değildir. Her şey yardır. Yar, yar. Kimin böyle bir bestesi, güftesi vardı? Cem Karaca'nın. Evet, değişik bir dünyanın insanıydı. Ama bir toplantıda, diyalog toplantısında kucaklaştık, muaneka yaptık. Öyle yürekten bana sarıldı ki ve hiç unutmadı o sarılmayı da. Burada da telefonla beni aradı. Halımı hatırımı sordu ben buraya geldikten sonra. Fakat işte onun bir sahnede belki başkalarını, hiç o duyguya inanmayan insanları bile heyecana getirecek şekilde, hatta başka bestekarlar onu taklit ettiler. Demek ki vicdanları o kadar tesir etti. Yar, yar deyişleri. Allah yar, diğeri ayar. Yarı bulmuşsan sana zarar veremez ayar. Allah'ın izniyle inan bana. Onu bulamamışsan her yer sana dar. Ev manasına değil, sıkışma manasına bir dar. Dar, bir in. Günümüzde o genişlikten inlere sığınan pek çok insan var. O inlere sığınınca da gururleşiyorlar. Surete nazar eyler isen sen ile ben var. Ama hakikatte ne ben var, ne de sen var. Belalara ve musibetlere dişini sıkıp aktif katlanmadan bahsediyoruz. Aktif katlanma. Sürgün yaşayabilirsiniz. Böyle bir şeye hicret diyeceksiniz. Dillerine, taklarına kurban, ağızlarından dökülen lal güher gibi sözlere kurban. Arkadaşlarımız kendilerine muhacir diyorlar. Ve gittikleri yerlerde de bir sürü ansarla karşılaşıyorlar.
Hristiyanlar Rom İmparatorluğu'nun içine girip orada havariler, Hz. İsa'nın dinini anlatmaya çalıştıkları dönemde vebanın ve taunun bulunduğu yerlere mahkum ediliyor, ölmeleri onların sağlanmaya çalışılıyor. Ama şimdi siz dünyanın değişik yerlerine, çok farklı dinlerde olan insanların ülkelerine bir yönüyle hicret ediyorsunuz. Orada ister sizden, isterse o yerin yerli insanlarından bir sürü yarla, ansarla karşılaşıyorsunuz. Size ev veriyorlar, bark veriyorlar. Bir de geçinecek kadar aynı zamanda bir miktar destek olacak şeyler veriyorlar. Kendilerine muhacir dediler. Öyleyse meseleye şöyle bakmak lazım. Cenab-ı Hak bizi dünyanın dört bir yanına saçtı savurdu. Vaka dünyanın dört bir yanına açılmıştık okullarla, eğitimle. Savaşımız da bizim fakirliğe karşıydı. Eğitimdeki esasen mürekkep, müzaaf, mük'ab olmamaya karşıydı. Dar alanlı bir eğitime karşıydı. Ya medresenin skolastik düşüncesi veya mektebin tamamen pozitivizme kaymış düşüncesi. Buna karşı o iki ruhu bir araya getirmek. Mektep, fizik, kimya, matematik, astronomi, astroloji derken aynı zamanda din deme duygusuna karşı ve bir de insanların ufkunu açarak aynı zamanda dünyayı da mamur etme adına onları zenginleştirmeye karşı, fakirliğe karşı. Bir cehdu gayret içindeydiniz, açıldınız. Allah da yolları açtı. Geçilmez gibi görülen deryalardan köprüleri o kurdu, siz de geçtiniz. Ne o kültürleri biliyordunuz, ne de o mevzuda bir rehabilitasyondan, bir eğitimden geçmiştiniz. Çoklarınız çiçeği burnunda bir delikanlı mektepten mezun olmuş, külah içinde kura çekerek coğrafyada yeri neresidir bilmeden oraya gitmiştiniz. Ama hüsnü kabul görmüştünüz. Ve böylece dünyanın dört bir yanına açılma oldu. Neredeyse girilmedik yer belki 200'de 1 kaldı. Evet, o kadar. Allah'ın izni, inayetiyle. Fakat o başka bir zaviyeden bir hicretti, bir göçtü. Ona da o zamanlar hicret deniyordu. Ve sizin abilerinizden, size himmet eden, bir yönüyle sizin mektepte okunmanızı ve mektepte okumak için kalacağınız yurt yapma işini, okul yapma işini derpiş eden, deruhte eden büyükleriniz, yaşlarınız, duayenleriniz. Bunlar defaatla fakire geldiler. Ne olur yani? Bu mevzuda bir sistem oluşturun da bizim esnaf, yatırımcılar, onlar da dünyanın dört bir yanına açılsınlar. Esas meselenin o yandan da biz olanı, bize ait olanı görsün alem. Eğitim adına gördükleri gibi o alanda da görsünler. Ama o mevzuda da merkezinde sistem oluşturulması lazımdı ki gittikleri yerde burada bozdukları çardağı gitsin orada kursunlar. Bak böyle de oluyormuş desinler. Öbürü mektepten mezun olan insanlara emanet yapılıyordu rahat. Fakat diğeri dışarıda bir iş yapmaya müsait insan henüz ülke içinde o işin temel esprisini kavrayamamıştı. Bir gün gelince o da olacaktı. Allah şimdi Celle Celaluhu tohum gibi saçtı. Her alandaki insanı saçtı. Bütün hayat birimlerinde herkesi saçtı, sağa sola saçtı. Zalim zannediyor ki ben saçtım. Sen sebebiyet verdin. Senin ettiğin şey sadece sana vebal. Öbür tarafta o vebal içinde iki büklüm olacaksın. Ama o fiili yaratan Allah Celle Celaluhu. Fakat sen gitsinler de böyle hayırlara vesile olsunlar diye düşünmediğinden dolayı kirli niyetinin cezasını göreceksin. Fakat onlar saçıldıklarından dolayı gönül koymadan ayrılıp gittiler dünyanın değişik yerlerine. 50 türlü handikapla karşı karşıya kalarak. Yok Tunca'dan mı geçeyim, Meriç'ten mi geçeyim, Yunanistan'a mı gideyim, Gürcistan'a mı gideyim? Hangi yollardan dolaşayım, döneyim,
Kanada'ya ulaşayım, Amerika'ya ulaşayım, Kaliforniya'ya ulaşayım diye değişik yollar. Pasaportu yok, vizesi yok böyle. Sıkıntılı bir yol. Belki işte o yolda bile dişini sıkarıp sabretmek, adeta ibadete gidiyor gibi insana kazandırır. O sıkıntılar, o belalar, o musibetler insana namaz sevabı kazandırır. Hac sevabı kazandırır. Oruç sevabı kazandırır. Bir de gittikleri yerlerde onlar kal insanı değil, makal insanı değil, hal insanı, temsil insanı. Diyecekleri şeyleri o türlü öyle lafazanlık bilmezler. Demagojilere, diyalektiklere başvurmazlar. Hele Makyavelizmden hiç anlamazlar onlar. Hangi sebep meşru falan. Akıllarının köşesinden bile geçmemiştir o. Onu onlar yapsın. Makam ve koltuk kapmak için kullansınlar. Makyavelistçe bütün gayrimeşru sebepleri hedeflerine ulaşmak için kullansınlar. Bu alanı onlara bırakın. Yaşayabildikleri gibi yaşasınlar. Yan gelip kulakları üzerine yattıkları gibi şeye benzer. Yatsınlar. Yesin için yan gelip kulakları üzerine yatsınlar. O kadar onların da hakkı. Çünkü ahiretteki haklarını dünyada yiyip bitirme yoluna Allah onları itmiş. İtilmiş insanlar. Size gelince değişik sıkıntılarla yürüdüğünüz yolun her güzergahında, her faslında, kilometresinde, burada mil, her milinde ayrı bir eltaf-ı sübhaniye ile serfiraz kılınma meselesi vardır. Söz konusudur Allah'ın izni inayetiyle. Sonra gittiğiniz yerde bir de sistemi tutturursanız kendi düşünce ufkunuz, donanımınız neye açıksanız o alan itibariyle bağışlayın. Darı başkadır, arpa başkadır, buğday başkadır, kağıdar başkadır, üzüm fidesi başkadır, zeytin fidesi başkadır. Kabiliyet ve donanımlarınıza göre gittiğiniz yerlerde fide ise fide gibi saplanırsın bir yere. Kısa zaman sonra ser çekersin semalara doğru. Bakarsın Allah Allah ben buraya tırtıl gibi geldim. Bu kelebek olmadan nereden çıktı böyle? Kanat çırpıp şimdi uçuyorum sağda solda. Allah'ın izni inayetiyle hiç tereddünüz olmasın. Şimdi Allah sizin hakkınıza böyle bir şey takdir buyurmuş. O takdiri öpüp başımıza koyarak konumun hakkını vermek, değerlendirmek lazım. Allahümme a'inna ala zikrik ve şükrik ve husni ibadetik. Allahümme inna nes'elukel huda ve tuqa vel afafe vel gina. Allahümme el-ihlas ve rıdak ve halisel aşk vel iştiyak ila likaik ve ila likai habibik ve ahibbaik ebedel abidin ve dehret tahirin. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem.